Bir sabah uyandığını düşün. Bilgisayarını açıyorsun ama içinde alıştığın işlemci yok. Ne AMD var, ne Intel, ne gigahertz, ne çekirdek sayısı. Sana deniyor ki bu makine aynı anda hem 0 hem 1 olabiliyor. Bilim kurgu gibi geliyor ama değil. Bugün konuşacağımız şey bilgisayar tarihindeki en büyük kırılma olabilir. AMD ve Intel devri gerçekten bitiyor mu, yoksa bu sadece büyük bir teknoloji balonu mu? Bu videoda bunu netleştireceğiz. Şimdi sana basit bir soru. Bilgisayarlar yaklaşık 70 yıldır ne yapıyor? Aslında çok basit bir şey. 0 ve 1, elektrik varsa 1 yoksa 0, tüm oyunlar, yazılımlar, internet siteleri, yapay zeka modelleri, kripto paralar, hepsi bu mantık üzerine kurulu. Milyarlarca küçük anahtar düşün, sürekli açılıp kapanıyorlar ve ortaya bugün kullandığımız dijital dünya çıkıyor. Ama fizik bize diyor ki evren bu kadar basit değil. Atom seviyesine indiğimizde işler değişiyor. Bir parçacık aynı anda iki farklı durumda bulunabiliyor. Hatta iki farklı yerde olabiliyor. Klasik mantık burada çalışmıyor. İşte bilim insanları tam burada şunu sordu. Madem doğa bu şekilde çalışıyor, biz neden bilgisayarları sadece 0 ya da 1 ile sınırlıyoruz? Kuantum bilgisayar fikri böyle doğdu. Normal bilgisayarda bit vardır. Bit ya 0'dır ya 1'dir. Kuantum bilgisayarda ise qubit vardır. Qubit aynı anda hem 0 hem 1 olabilir. Buna süperpozisyon denir. Yani klasik bir bilgisayar ihtimalleri tek tek denerken kuantum bilgisayar bazı problemleri aynı anda birçok ihtimali işleyerek çözebilir. Bu kulağa inanılmaz geliyor. Ve gerçekten doğru. Ama burada önemli bir gerçek var. Kuantum bilgisayarlar henüz evimize girecek seviyede değil. Çoğu oda büyüklüğünde sistemler ve neredeyse mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda çalışıyor. Yani şu an gidip bir teknoloji mağazasından alamazsın. Bu teknoloji daha emekleme aşamasında. Bu arada bu tarz geleceği sorgulayan teknoloji içeriklerini seviyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu tarz detaylı içerikler algoritmada ancak senin desteğinle öne çıkıyor. Sen destek olursan daha fazla derin teknoloji videosu gelir. Şimdi asıl merak edilen kısma geçiyoruz. Eğer kuantum bilgisayarlar bu kadar güçlü olacaksa neden herkes hemen AMD ve Intel'i bırakmıyor? Neden tüm dünya yarın sabah kuantuma geçmiyor? Çünkü olay sandığından daha karmaşık. Kuantum bilgisayarlar her işi daha hızlı yapmaz. Hatta çoğu gündelik iş için uygun bile değildir. Oyun oynamak, video düzenlemek, yazılım geliştirmek, internette gezinmek, bunlar klasik bilgisayar işidir. Kuantum bilgisayarlar daha çok özel problemler için tasarlanır. Mesela karmaşık şifreleme sistemlerini analiz etmek, moleküllerin davranışını simüle etmek, yeni ilaçlar geliştirmek, devasa optimizasyon problemlerini çözmek gibi alanlarda potansiyel olarak devrim yaratabilirler. İşte korkutucu kısım burada başlıyor. Şu anda dünyadaki bankacılık sistemleri, devlet altyapıları, internet güvenliği, hatta kripto paralar klasik şifreleme yöntemlerine dayanıyor. Teorik olarak yeterince güçlü bir kuantum bilgisayar bu sistemlerin kullandığı bazı şifreleme yöntemlerini çok daha hızlı kırabilir. Bu da gelecekte güvenlik anlayışının tamamen değişmesi anlamına gelebilir. Bu yüzden Google, IBM, Microsoft ve Çin gibi ülkeler ve şirketler milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Çünkü kim bu yarışı kazanırsa geleceğin en kritik teknolojisini kontrol edecek. Şimdi gelelim AMD ve Intel konusuna. Bu iki şirket onlarca yıldır klasik işlemci pazarını domine ediyor. Daha küçük transistörler, daha fazla çekirdek, daha yüksek verimlilik. Uzun yıllar boyunca Moore yasası denilen bir prensip vardı. Yaklaşık her 2 yılda bir çiplere sığan transistör sayısı 2 katına çıkıyordu. Ama artık fiziksel sınırlarla karşı karşıyayız. Transistörler atom seviyesine yaklaştı. Daha küçüğünü yapmak hem zor hem de çok pahalı. Yani klasik işlemci gelişimi yavaşlıyor. İşte tam bu noktada insanlar şunu soruyor. Acaba yeni bir çağ mı başlıyor? Kuantum bilgisayarlar klasik işlemcilerin yerini mi alacak? Gerçekçi cevap şu. Büyük ihtimalle hayır, ama tablo düşündüğünden daha ilginç. Kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarların yerine geçmekten çok onların yanına eklenebilir. Tıpkı GPU'ların ortaya çıkışı gibi, bir zamanlar tüm yük GPU üzerindeydi. Sonra grafik işlemcileri geldi. Ardından yapay zeka hızlandırıcıları geldi. GPU ölmedi ama tek başına yeterli olmamaya başladı. Gelecekte belki de hibrit sistemler göreceğiz. İçinde klasik GPU, yapay zeka hızlandırıcıları ve belirli görevler için kuantum işlemci bulunan sistemler. Yani AMD ve Intel bir gecede yok olmayacak. Ama güç dengesi değişebilir. Şimdi biraz heyecanı dengeleyelim. Kuantum bilgisayarların önünde ciddi problemler var. Qubitler çok hassas.
En ufak titreşim ya da sıcaklık değişimi sistemi bozabiliyor. Hata oranları yüksek, stabil ve büyük ölçekli sistemler üretmek son derece zor. Şu anki cihazlar yüzlerce qubit seviyesinde. Gerçek anlamda devrim için binlerce hatta milyonlarca kararlı qubit gerekebilir. Bu da demek oluyor ki yarın sabah AMD ya da Intel iflas etmeyecek. Ama büyük şirketler şimdiden hazırlık yapıyor. IBM kendi kuantum işlemcilerini geliştiriyor. Google kuantum üstünlüğü iddiasında bulundu. Microsoft farklı qubit teknolojileri üzerinde çalışıyor. Intel bile kuantum araştırmaları yapıyor. Çünkü kimse geleceğin dışında kalmak istemiyor. Teknoloji tarihinde kazananlar genelde değişime adapte olanlar oldu. Değişime direnenler ise geride kaldı. Bu yüzden asıl soru klasik mi kuantum mu değil. Asıl soru kim adapte olacak? Şimdi bir gelecek senaryosu düşünelim. Yıl 2035 olmuş ve evindeki bilgisayar klasik işlemciyle çalışıyor ama bulut üzerinden bir kuantum işlemciye bağlı. Büyük bir veri analizi yaparken ya da karmaşık bir simülasyon çalıştırırken sistem otomatik olarak en zor kısmı kuantum altyapısına gönderiyor. Saniyeler içinde sonuç geliyor. Sen sadece çıktığı görüyorsun. Belki de kuantum devrimi böyle olacak. Evde kuantum bilgisayar yerine bulut üzerinden erişilen kuantum hizmetleri. Peki net cevap ne? AMD ve Intel devri bitiyor mu? Kısa cevap hayır. Uzun cevap değişiyor. Klasik işlemciler hayatımızdan çıkmayacak ama tek başına tüm yükü taşımayacak. Yeni bir katman ekleniyor. Ve bu katmanı kim en iyi şekilde entegre ederse geleceğin teknoloji lideri o olabilir. Belki AMD adapte olur. Belki Intel dönüşür. Belki de şu an adını bile duymadığımız bir şirket sahneye çıkar. Ama kesin olan bir şey var, bilgisayar çağı bitmiyor. Evriliyor. Ve biz tam bu dönüşümün başlangıcında yaşıyoruz. Sence ilk büyük kuantum devrimi hangi alanda olacak? Finans mı, savunma mı, yapay zeka mı? Yorumlara yaz, tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.